Bir dönem birçok iş denedim. İlk hayatımdaki resmi iş alüminyum doğramacılık oldu. Bir sürü insanın evine girip onun penceresini yap, dükkanlara gir, vitrin yap, panjur tamir et. Tehlikeli bir işti, zor bir işti. İşte 10. kata doğrama takıyorsun falan. Bir de ustalarımın hepsi düştü. 4'ten düşen oldu. Bir tane Hasan Usta vardı, öldü adam. Baktım geleceğim parlak değil yani. Müzik hep devam etti bu dönemlerde. Bu işleri yaparken ben o hikayeleri anlattım yani. Başıma gelenleri, çevremde gördüğüm şeyleri. Yani dönemimizi anlatıyoruz. Tabii bu her şarkı yapan için geçerli bir şey değil. Özellikle ticari şarkılar yaşadığını inkar eden şarkılardır yani. Çünkü onlar şu anda baktığın zaman var olan bütün o dinlediğin müziklere baktığın zaman bu adamların hakikaten Türkiye'de yaşadığına inanamazsın yani. Tek sorunu işte ne bileyim manikür pedikür falan sanırsın yani. Çünkü onların anlatacak bir şey yok yani. Anlatması da beklenmiyor. Eğlence dünyası o konuda hakikaten sömürünün en üst boyutlarında yaşandığı bir yer. Bizim orada bir deyim vardır, Giresun'da çok söyler. Karınları aç, kuyrukları dik yaşayan insanlar. Yani dıştan baktığın zaman adam böyle çok güzelmiş, harika bir hayatı varmış gibi gözükür ama büyük bir sefalet vardır, geride saklanır ve bunu da çoğu dışarıya söylemek istemezler. Çünkü böyle halk olmak korkunç bir şey yani, anladın mı? Bundan 6 yıl önce daha hiç Suriye olayları yokken Amerika Suriye'yi yıkmamış. Bir gün Ahmet Beyli tarafında bir tane tekne batıyor, küçük bir tekne. İçinde 60 tane kadın çocuk kamerasında kapalı olduğu için boğulup ölüyorlar. Ve bu çok kıyıya yakın bir olay. Yani normalde görüyorsun tekneyi. Kıyıdan bakıyorsun, suyun içinde berrak cam gibi bir suda ölmüş insanların olduğu bir tekne var ve kapı açılamıyor. Çünkü kaptan onları kapısını kilitleyip bırakıp kıyıya kaçıyor. Ve tekneyi batırıyor adam. Ve benim bundan haberim yok. Evin önünde oturuyorum. Bir adam geliyor. O bölgede çalışan bir bahçıvan. Adam olayın etkisinde başladı içini dökmeye. Ya böyle şey mi olur? Allah'tan utanmaz, korkmazlar falan filan. Bu kadar yakın. Şuracıkta dedi. Uzatsan dedi ayağını değer. O kadar yakın dedi. İnsanları dedi boğmuşlar. Ben orada direkt o sözü aldım. Oysa sahiller öyle yakındı. Uzatsan değerdi ayağın. Oysa sahiller öyle yakındı. Uzatsan değerdi ayağın. Bir gemi batıyor cahil sulara. Sonra bu şarkıyı yazmaya o kelimeden çıkarak karar verdim. Sonra melodisini buldum bir gece. O melodinin üstünde 4 ay daha sürdü. Oturup böyle kölelikle ilgili. Çünkü aslına bakarsan bu kölelik tarihi ve bu soruları kendine soran bir şarkı yapmak istedim. Onu hemen gruptan birilerine gönderdim. Onlar da çok beğendiler. Yani beğenmek demeyelim de etkilendiler diyelim. Yani burada çünkü bir sevinç yok. Yani bu şarkının yazılmış olması aslında iyi bir şey değil. Eğer ben bu şarkıyı yazdıysam, bu olay olmuşsa bu bile başlı başına bir yas tutulması gereken bir şey. Ama tabii biz bunu yaptığımız zaman o dönem ismi lazım diye bir tane menajerle konuşuyoruz. Adam dedi ki ya bunu dedi 1970'lerde yapsaydınız dedi gündemi yakalardınız dedi. Ama dedi bu dedi gündem değil artık dedi müzikler çok catchy başka bir şey yapmak lazım falan filan dedi. Tam 1 yıl sonra dünyada başka hiçbir şey konuşulmuyor. Yalanı bol, kilidi bol dünyanın. Müzikler insanların devrimidir yani. Müzik başlı başına bir devrimdir zaten. Yoksa sessizliktir yani. İnsanları güzelleştirmesi bile bir şeylerin değişmesine yetebilir yani. Yani ona bir fikir verir. Biz de bu ufak devinimde küçük bir belki katkımız olacak yani buna. Ama şu da bir gerçek. Buna inanmak lazım yani. Bir şeyi değiştirmeye, meslek olarak ne yapıyorsan. Müzikte, edebiyatta. Yani yapabileceğin küçük devrimler hep vardır yani. Havaya şarkı yapıyorsan o zaten yok olur gider yani. Ben bir şey anlatmıyorum ki. Var olan bir şey kendini anlatıyor. Diyor ki çünkü kaptanlar korkar isyandan, fırtınalardan bile daha fazla. Çünkü kaptanlar korkar isyandan, fırtınalardan bile fazla. Çünkü bu bir gerçek biliyor musun? Sonra hastalık, sonra fırtına. Fırtına sorun değil, batarız en fazla diyor. Ama köleler eğer isyan edip bizi ele geçirirlerse onlara yaptığınız kötülükleri bize ödetirler diyor. Keşke anlattıklarım yalan olsa.
İnsanın insana ettiğine bak.